Evet. Merhabalar, adım Gizem. 22 yaşındayım. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezunum. Çocukluk yıllarımdan beri kitap okumakla ve yazmakla ilgileniyorum. Ve ilk basılı kitabım Papatya Tarlası ve Rönesans 2018 yılında Başlangıç Yayınları'ndan çıktı. Çok mutluyum. Yazmaya en net hatırladığım anı 10 ya da 11 yaşındayken televizyonda bir haber görmüştüm. İşte Türkiye'nin en küçük yazarı benim yaşımda. Ben de o gün heves ettim. Yani o da yazdı, ben de demek ki yazabilirim dedim ve yazmaya başladım. Bana en temel ilham veren şey sorular. Mesela Papatya Tarlası'nın Rönesans'ın kurgusu aklıma gelmeden önce geçmişte yaşamış bir insanla konuşsam ya da o günümüze gelse neler olurdu diye düşünüyorum. Yani doğa, tarih gibi şeylerde o asıl sorulardan gelen ilhamın üstüne eklemek sağlıyor. Fantastik evren insan zihninin gücünü gösteriyor bence. Yani sonuçta bir altı yönlü sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. Fizik kuralları çok sınırlı ama fantastik evrenlerde bu sınırları hayal gücümüzle aşıyoruz. Yeni bir dünya oluşturuyoruz. Ve bu dünyalar kafamızda olsa da kimse gerçek olmadıklarını söyleyemez bence. Hayal dünya karışık ama şöyle bir betimlemeyle anlatabilirim. Hayal dünyamı bir tarlaya benzetiyorum. Ve burada işte kurguların her biri farklı safhalarda bekliyor. Örneğin bir papatya tarlasının Rönesans artık basıldığı için meyve vermiş bir ağaç şeklinde. Yazmakta olduğum kitapların büyüyen ağaç şeklinde ve daha böyle yazıya dökmeden hayalleri ise toprağın altında bir tohum gelişiyor. Ve işte kalemi elime alıp ilk kelimeyi yazmaya başladığım zaman toprağın üstüne çıkmış olacak. Yazarken sessiz ve yalnız olduğum bir ortama ihtiyaç duyuyorum. Dış uyaranların kafamı karıştırmamasını düşünüyorum. Yani en büyük destekçim kendim oldum. Kendime haksızlık etmemeliyim. Çok bencil olarak algılanmak istemem de. Yazarken kendiliğinden şekillendi. Ama yani şöyle başını dönüp düzenlemek zorunda çok kalmadım. Yani biraz düzenleme yaptım tabii. Ama yazarken belli oldu. Başından belli için. Roman olarak genelde fantastik ve bilim kurgu tarzı okumayı seviyorum. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Gerilim ve polisiye de sevdiğim türler arasında. İşte bunun dışında edebi tür dışında hani dergi, edebi dergiler, bilimsel dergiler de okuyorum. Yani beni yazımı besliyor. Sonuçta bir yazarın genel kültürünü geliştirmesi gerekiyor ki nitelikli bir şey ortaya çıkarabilsin. Her şey 2015 yılının ilkbaharında başladı. Zaten teşekkür kısmında da az bir şey bahsediyorum bundan. O dönemde kurgu tabii bu kitaptakinden biraz daha değişikti. Karakterlerin adı farklıydı ama temeli aynıydı. Hani geçmişte gelen insanların günümüzde konuşursak ne olur yani neler söyler bize, neler hisseder, o temel üzerine kurulmuş bir şeydi. 40 sayfa kadar yazdım. Ama devamını getiremediğim için sildim. Yani kitabın adını o dönemde Papatya Tarlası'na Rönesans koydum. Ben hani yazabileceğimi sanmıyorum. Sonra aynı yılın sonbaharında aniden bir ilhamla kitabın ilk sahnesi canlandı aklımda. İşte yağmurun altında bir ceset ama hiçbir yarası yok. Ölü zannediyor. Yaşamış oldu. Yazarken genelde hani ilham geldiği için çok hızlı yazdım. 6 ayda bitti. Yani o zamanki hızıma şu an bile şaşırıyorum. Çünkü şu an bu kadar hızlı yazamıyorum. Araştırmaları genelde yani yüzeysel olarak yaptım yazarken. Yazdıktan sonra ise biraz daha detaylı yaparaktan düzeltmeler yaptım. Tabii bir de hani basılmadan önce son bir düzenlemeden geçirdim. Yeni karakterler eklendi. Kitabın ana teması değişmedi ama işte yani bir hikaye de ortaya çıktı. İşte sözleşmeden bir yıl sonra falan basıldı. Sonuçta mutlu son basıldı. Evet. Kitabım çıktığında böyle dünyalar benim olmuş gibi hissediyorum. İşte hayatta bir iz bırakabildim. Yani bir adımını attım dedim. Çok mutluydum.
kitaba bakıp duruyordum öyle. Yani %99 oranında olmadı diyebiliriz. Yani %1 mutlaka olmuştur. Evet. Yani %99 oranında benim hayatımdan esinti taşımıyor. Hani %1 mutlaka olmuştur sonuçta. Hayatlarımızdan etkileniyor ilerlerimiz ama böyle belirli bir şey, bilerek yaptığım bir şey yok. Ümitsizliğe en çok işte yazımı bitirip yayın evlerine başvuruda bulunduğumda düşmüştüm. Asla teklif gelmeyeceğini, basamayacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. İşte bir gün yayın evinin aradı ve teklif getirdi, sözleşmeyi imzaladım. Onun benden mutlusu yok. Yazarken zorlandığım sahneler genelde olayların çok olmadığı sahneler. Çünkü olay ya da duygu yoğunluğu yüksekse ilham geldiği için daha rahat yazıyorum. Geçiş bölümlerinde ise daha çok zorlanıyorum. Kitabı yazarkenki ruh halim yazdığım sahneye göre değişti. Yani hüzünlü sahneleri yazarken daha hüzünlü hissettim. Böyle eğlenceli sahneleri yazarken ben de eğlendim. Zaten bir sahnenin gerektirdiği duygu haline giremiyorsam o